Öncelikle merhaba, ben Emrecan. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde Grossmont College'da okuyorum. 20 yaşındayım. Bu kanalı açma sebebim aslında herkes açıyordu, ben de açmak istedim. Ve vizeye nasıl alınır, prosedürler nelerdir bunları açıklayacağım. Ondan sonra buraya yani uzun zaman önce gelmiş Türkler, yani Türk abilerimiz, ablalarımız var. Onlarla röportaj niteliğinde bazı konuşmalarım olacak. Onun dışında bazı arkadaşlarımız var burada, Amerikalı yani yerlileriyle evlenmiş olan. Onlarla açıkçası videolar yapmak istiyorum, tanışma anlamında, kültürel farklılıklar anlamında. Yani çift olarak onları davet etmek istiyorum. Aslında o da hakikaten ben bile hayal edemiyorum nasıl, ya müthiş bir şey olacak ya çok kötü bir şey olacak. Onu ben de çözemedim ama güzel bir deneyim olacak. Onun dışında Grossmont bir sürü, yani birçok ülkeden öğrencilere mensup olduğu için bu da birçok kültür demek. Birçok kültürde bizim için bir fırsat. Ben de başka kültürlerle ilgili, mesela onların dillerini öğrenmeye çalışmak gibi ve onların yemeklerini tatmaya çalışmak gibi böyle videolar çekmek istiyorum açıkçası. Ve aslında Türk mutfağını da onlara tanıştırmak istiyorum. Onun dışında ben birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Nasıl geldim? Nasıl yaptım? 2016 yılında biz aile olarak turist vizesi almaya karar verdik. Turist vizesini Şubat ayında konsolosluğa, İstinye'deki konsolosluğa gittik ve görüşmeye girdik. Görüşmede neler soruluyor, görüşmede nelere bakıyor Amerika vize verirken? Amerika vize verirken birinci olarak sizin Türkiye'ye bağlayan bir şey ve sizin Türkiye'ye geri dönecek olup olmadığınıza bakın. Çünkü onlar istemiyor yani hayatınız boyunca Amerika'da kalmanızı veya kaçak olarak hayatınızı Amerika'da sürdürmenizi. Bunun için de öğrenciyseniz çok önemli ve çalışıyorsanız sürekli bir işinizin olması çok önemli ve eğer işletme sahibiyseniz işletme sahibi olduğunuza dair belgeler çok önemli ve evleriniz, tapularınız, bunların hepsi çok büyük artı oluyor. Yani Amerika için konusunda burada öğrenciler biraz ses çıkarıyor ama yani benim babamın üstüne iş yeri olduğu için, işletme olduğu için ve ben ve kız kardeşim de lise öğrencileri olduğumuz için o zaman da almamız kolay oldu açıkçası. Turist vizesi aldım. Turist vizesi aldıktan sonra o zaman da lise sondaydım ve üniversite sınavına girdim. Karabük Üniversitesi'nin en yakın arkadaşımla aynı bölümü kazandık. O sene gidemedim. Gerek ailevi durumlarım olsun, gerek beni yollayacak olan abimizin ailevi durumları olsun. Bir türlü gidemedim arkadaşlar. Bir sene Karabük'te okudum. Yani çok güzel arkadaşlıklar kazandım. Çok güzel zamanlar yaptım. Orada bir pansiyonda kalıyordum. Buradan o abiye selam yollamak isterim. Orada yaşadıysam her yerde yaşarım. Hayatımda gördüğüm en kötü yer olabilir. O yüzden Amerika'ya çok büyük ikmanlıydım. Her şeye hazırdım yani. Karabük'ten bir sene sonunda ayrıldım. İkinci sene başında Karabük'te ilk dönemimi dondurdum ve İstanbul'da Beşiktaş'ta bir acentayla görüştüm bir dil okulu için. Elas Hayat'ta dil okuluyla anlaştım ve San Diego'ya geldim arkadaşlar. Bunun için öğrenci vizesi almanıza gerek yok. Turist vizesiyle de her zaman gelme şansınız mümkün. Acentalar size hayır sadece öğrenci vizeni almanız gerekiyor derlerse inanmayın. Ve turist vizesiyle eğitim sadece sınırlı 1 ay, 3 hafta, 4 hafta falan diyorlarsa buna da inanmayın. Kendim 6 ay boyunca turist vizesiyle dil okulunda kaldım. 180 gün kalmanıza izin veriyor Amerika bir gelişte. Ben 175 günü tamamladım ve geri döndüm. Dil okulunda çok güzel zamanlar yaşadım. Tatil havasında. Genelde Brezilyalılar çoktu. Onun dışında dil okulunda Grossmont College'ın internship dedikleri bir olay vardı ve bunun sayesinde benim herhangi bir dil sınavına girmem gerek kalmadı. Onlara yüksek İngilizce seviyeli diplomamı, yani atıyorum sertifikamı gösterdikten sonra öğrenci kabul belgesini aldım. Ve bunun dışında bank statement istediler ve 3-5 belge atıyorum yani lise diplomamı istediler. Bunları verdikten sonra elime aldım öğrenci kabul kağıdımı ve Türkiye'ye döndüm. Çünkü hem turist vizem bitiyordu hem de vize değiştirmem için Türkiye'ye dönmem gerekiyordu zaten. Geri döndüm Nisan ayında 2017'nin ve 3 ay Türkiye'de geçirdim. Sonra Ağustos başı gibi tekrar buraya geldim. Ama buraya geldiğimde her şey çok daha zordu çünkü kalacak bir yerim yoktu. Dil okulundan çok tanıştığım, yani çok sevdiğim
Kendisinin de beni sevdiği ve okula girmemde emeği olan bir öğretmenim vardı. Kendisinde 3 gün veya 4 gün bir süre kaldım. Bunun dışında F1'ımı unuttum. Girerken Los Angeles'ta beni almadılar. Polis sorgusu falan 2-3 saat boyunca çok sıkıntılı zamanlar yaşadım. Sonra 3-4 gün sonra yolladılar kağıdımı, ailem sağ olsun. O 3-4 gün içinde Instagram'dan okulun sayfasına girdim ve bir Türk buldum. O Türk'e yazdım. Son çare artık yani. Takip isteği yolladım ve yazdım. Dedim ki odam, yani oda arıyorum. Her yer çok pahalı. Bana göre bir şeyim var mı? Hani sağ olsun çok yardımcı oldu. Hiçbir şekilde yanlış anlamadı. Buldu ve şu an odada kalıyorum. Odayı kiraladım. Aynı evdeyiz kendisiyle. Onun dışında burada eğer arkadaşlar yani aile durumu, para yollama, biliyorsunuz dolar çok pahalı. Okul içinde çalışmanız mevcut. Okul içinde haftalık 20 saat çalışabiliyorsunuz. Okul içinde genelde kabul ediyorlar, okul içinde çalışmak istiyorsanız. Saatlik $11, $10,5, $12. Hani işe göre değişiyor ne yapıyorsanız. Hani hiç okul almadı, hiçbir şey yok. Ne yapacağız, nasıl geçineceğiz derseniz yani atıyorum illaki alan yerler vardır. Hani kağıdınız yok falan, yani hiçbirimizin yok ama illaki alacak yerler vardır. Sadece denemeniz, kısmetiniz ve şansınız burada büyük bir rol oynuyor. Yani demek istediğim bunlardı. Kusura bakmayın, biraz da ilk videomdu bu, biraz şeyim. Ya anlamışsınızdır zaten, beni tanıyanlar bilir. Burası San Diego State University. Güzel bir yer. Okul şu an tatilde ama bir sürü öğrenci var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sadece bir introydu. Görüşmek üzere öbür videolarda.